Bugün 8'de Sağlık'ta konuğumuz odyoloji uzmanı Özlem Ruhioğlu Çınar. Hoş geldiniz Özlem Hanım. Nasılsınız? Sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Bizler deyiz. Sağ olun. Bugün denge bozukluğundan Evet. bahsedeceğiz. Her denge bozukluğu baş dönmesine neden olur mu hocam? Aslında şöyle, baş dönmesine neden olmaz çünkü baş dönmesi bir denge bozukluğuna sebebiyet verebilir. Baş dönmesi atakları sonrasında beraberinde bir denge problemi ortaya çıkar. Baş dönmesi ve denge bozukluğu genelde birlikte gördüğümüz semptomlardır. Ne kadar şiddetli atak yaşıyorsak denge problemi de bir o kadar kişiyi rahatsız edici düzeyde olur. Hocam peki yaşlılarda denge bozukluğu neden olur? Yaşlılar için şöyle bir şey söyleyebiliriz. Denge bozukluğunun birinci sebebi aslında kas ve iskelet sisteminin nöral aktarımın azalmasıdır. Bununla birlikte yaşlılarda tabii hareket kısıtlılığı başlar. Hareketsizlik, işte kas sisteminin zayıf olması, özellikle bunun içerisinde bir de baş dönmesi atakları eğer eklenirse dengede ciddi sıkıntılar ortaya çıkar. Ama her yaşlıda değil, daha çok hareketli yaşantısını hareketli bir şekilde geçiren, sporunu düzenli yapan, beslenmesine dikkat eden ve kronik rahatsızlıkları daha az olan grupta bu durumu daha minimal seviyede görüyoruz. Denge rehabilitasyonu diye bir tedavi var. Bu durumda biraz önce söylediklerinize istinaden soruyorum. Hangi yaşlılarda bu denge rehabilitasyonunu uygulamak lazım? Şöyle, biz aslında bunu sınıflandırmıyoruz. Yaşlı grubunda genelde vertigo atağı geçirmiş, baş dönmesi problemi geçmişi olan yaşlıların zaten genel bir denge problemi başlıyor. Yani ilk atağını geçirdikten sonraki süreçte dengenin tekrardan o ağırlık merkezinin yerine gelmesi için denge rehabilitasyonuna ihtiyaç duyuluyor. Ama bunun yanı sıra hiç baş dönmesi hata geçirmemiş fakat denge problemleri yaşayan yaşlı grubumuz da oluyor. Onlara da biz tabii denge rehabilitasyonunu özellikle tavsiye ediyoruz. Hocam peki yaşlılarda dengeyi korumak için neler yapılmalı, neleri önerirsiniz siz? Bizim için en önemlisi hareket. Yani yaşlı grubunun hareketli olması, yürüyüş yapması. Çok ağır sporlar değil ama en azından gün içerisinde evden çıkamıyorsa bile evde çok basit denge egzersizleri var ki biz bunları öneriyoruz. Kişiye özel olarak da programlanabilir. Evde belirli egzersizler yapabilir. Dışarıya çıkıp yürüyüş yapabilir. Bir de tabii o bulunduğu konfor alanı, yani ev içerisindeki o konfor alanını denge problemi var ise ona göre de düzenlemesi gerekir. Böylelikle o kaygı düşerim ya da işte dengem bozulursa bir yere çarparım problemi de ortadan kalkar. Ama denge sistemini güçlendirmesi için evde, dışarıda ya da bir uzman eşliğinde mutlaka egzersiz yapması gerekir. Şimdi herhalde bütün izleyicilerimiz buna katılacaktır. Herkes bir kere en azından hayatında yataktan kalkarken bir denge problemiyle karşılaşabiliyor. Bu normal mi ve ne zaman kişinin bununla ilgili olarak bir doktora veya bir uzmana başvurması lazım? Şöyle, yataktan kalktığım anda başım döndü çok farklı ya da işte yataktan kalktım denge problemi yaşadım, dengemi sağlayamadım, ayakta duramadım. Biz bunu daha çok tansiyonla bağdaştırırız ilk aşamada. Ama bu tansiyon normal seyrinde ise sürekli oluyorsa bazen boyun kaynaklı problemler de bunu sebep olabiliyor. Bunun dışında da gerçekten denge sistemiyle ilgili bir problem vardır. Çünkü denge dediğimiz şey aslında sadece iç kulak değil, vizüel sistem, görme sistemi, işte somatosensöriyel sistem dediğimiz kas iskelet sistemi. Bütün bu parametreleri bir analiz etmek lazım. Ya da metabolik değerler, kan değerleri bunlarla ilgili de olabilir. Aslında geniş açıda bakmak gerekir. Detaylı bir değerlendirmeyle sebebine ulaşabiliriz.
Hocam peki denge bozukluğunun tedavi süreci nedir? Nasıl tedavi edilebilir? Denge bozukluğunun kaynağı belirlendikten sonra tedavi süreci aslında başlıyor. Tabii eğer ki iç kulak kaynaklı bir durum ise ona göre biz periferik sistem dediğimiz iç kulağı güçlendiriyoruz. Ama bunun yanı sıra tabii iç kulak aslında tek başına bir sistem değil. Onu destekleyen görme sistemi, işte servikal dediğimiz boyun, işte somatosensöriyel dediğimiz iskelet kas sistemi, bunların hepsini bir arada düşünmemiz gerekir. Kişiye göre de değişkenlik gösterir. Yani süreçler, rehabilitasyon programları genelde haftada 2 ya da 3 seans şeklinde 1 ay, 1,5 ay sürer. Ama bazen biz bunu 3 aya da uzatabiliyoruz. Bu kişiden kişiye de değişkenlik gösteren bir durum. O yüzden kaynağı belirleyip sistemsel olarak bütüncül bir yaklaşımla bu protokolde hazırlamak gerekiyor. Peki tahlillerle mi oluyor, ilaç tedavisiyle mi oluyor, röntgenle mi oluyor bu süreç, tedavi süreci, tanı konulması? Evet, yani eğer denge bozukluğu farklı bir sistem kaynaklı değilse, iç kulağı çalıştıracaksak ve yardımcı sistemleri destekleyeceksek bir denge analizi testi yapılır. Postrografi adı verilen. Burada sadece iç kulak değil, yardımcı sistemler de gözden geçirilir. Kişinin düşme riski varsa bu da ortaya çıkar. Bununla birlikte genel gün içerisindeki stabilizasyonu belirli pozisyonlarda normal seyrinde midir, ağırlık merkezi normal durumunda mıdır? Bunlar değerlendirilir. Değerlendirdikten sonra ancak yani benim dengem bozuk diyen bir kişiye biz hadi rehabilitasyonu alalım diyemiyoruz. Öncesinde analizlerini yapıyoruz. Neye ihtiyacı varsa öyle bir protokol hazırlıyoruz. Peki bu teşhis için kaç gün ya da kaç hafta, yani tahlil ya da tetkik koymak için ne kadar zaman ayırması gerekiyor hastanın? Bizi şehir dışından, yurt dışından izleyen hastalar da var çünkü. Evet. Hani ne kadar zaman açması lazım Yani muayene süreci için? Şöyle, hem teşhisi koyulması, değerlendirilmesi ve rehabilitasyon sürecini göz önünde bulundurursak 4 ile 8 hafta arasında, minimum 4 hafta diyelim, maksimum 8 hafta kişiyi takip etmek gerekir. Evet. Bir güncel konu var, sanal gerçeklik. Biz normalde eğitimlerde artık sanal ameliyathanelerde işlemler yapmaya başladık. Burada kullanıyoruz. Denge bozukluğunun tedavisinde de sanal gerçekliği kullanabiliyor musunuz? Evet, kullanıyoruz. Şöyle, sanal gerçeklik aslında doğru kullanıldığı zaman faydalı. Fazlası gerçekten zarar olabilir. O yüzden ne ihtiyacımız varsa ona göre biz bunu entegre ediyoruz tedaviye. Daha çok motion sickness dediğimiz hareket hastalığı. Bu hareket hastalığında işte kişinin araba tutması ya da kişinin asansöre bindiğinde hareketi analiz edememesi ve vücudun buna bir reaksiyon vererek işte midesinin bulanması, kalabalık alanlarda yürümesinin baş dönmesi hissiyatı oluşturması gibi durumlarda biz sanal gerçeklikle, VR gözlükle belirli videolar var. Bu videolara maruz bırakıyoruz kişiyi. Aslında dışarıda da maruz kaldığı bu duruma alıştırmaya çalışıyoruz. İlk aşamalarda, ilk seanslar biraz zorlayıcı oluyor. Hatta mide bulantıları artıyor ama sonrasında gerçekten o durumu kompanse ederek 6-7 artık seansların sonuna doğru ciddi bir rahatlama da görüyoruz. Yani kişinin dengeyle ilgili sıkıntı yaşadığı anları simüle ediyorsunuz gibi anlıyorum. Evet, yani mesela ne yapıyoruz? İşte araba tutmasında şöyle bir video, arabanın içerisinde kişi, gözlük gözünde ve biz başlatıyoruz. Araba gidiyor, başlıyor. Diyoruz ki başını sağa çevir, sağa çeviriyor. O sırada araba gitmeye devam ediyor ya da sola çevir diyoruz. Yani o anı yaşıyor aslında arabanın içerisinde. Ya da işte kalabalık ortamda yürüyemeyen, bu genelde denge bozukluğu çok fazla yaşayan kişilerde de oluyor. Migren öz vertigosu olan kişilerde de oluyor. Ortamın ışıkları ya da o kalabalığı kişinin dengesini bozuyor. O zaman da mesela farklı videolar koyuyoruz. Daha çok kalabalık ortamda olduğu, işte ya da cisimlerin ona doğru yaklaştığı ufak ufak hareketli cisimlerin. Bunlara maruz bırakarak aslında alıştırmaya çalışıyoruz sistemsel. Bir de düşme riskinden bahsettiniz. Bir ortopedist olarak ben Evet, çok evet. önemsedim bunu. Yani denge bozukluğu olan kişilerin gerçekten düşme riskinin
değerlendirilmesi ve buna göre, yani eğer konu sizinle alakalıysa gelip bu tedavileri olması gerekiyor, Evet, doğru mu? kesinlikle, kesinlikle. Çünkü şöyle, aslında düşme riski her baş dönmesi yaşayan düşmüyor tabii ki. Baş dönmesi problemi olmayan ama denge kaybı olan, özellikle yaşlı grubunda biliyorsunuz siz de işte kalça kırıkları vesaireler çok büyük sıkıntı. Bunun önüne geçmek gerekir. Biz hep evde yardımcı aparatlar kullanılması, işte denge sistemini bir yandan güçlendirirken yardımcı aparatı da kenara koymayacağız. Onunla da devam edeceğiz. Belki onunla birlikte yapılan egzersizlerde daha sağlıklı olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Ama düşme riski iç kulak kaynaklı değil. Mesela fizik tedavi branşı da bizimle çok ilgilidir. Nöroloji de çok ilgilidir. Çünkü iki grubunda, mesela servikal vertigo dediğimiz bir durum var. Boyun kaynaklı baş dönmeleri. Fizik tedavisini yaparken bize de geliyor. Bizde de rehabilitasyonunu alıyor. Böylece komplike bir tedavi programından geçtiği için daha kısa sürede iyileşmiş oluyor ve yaşam kalitesi artıyor. Kesinlikle. Özlem Hanım, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok hocam. güzel bir sohbet İyi ki oldu geldiniz. gerçekten. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Bugün 8'de Sağlık'ta konuğumuz odyoloji uzmanı Özlem Ruhioğlu Çınar. Kendisiyle denge bozukluklarına dair neredeyse her şeyi konuştuk. 8'de Sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor.